Vay be, sonunda GTA 6 bile ön siparişi açıldı. Hadi 7'yi de görürüm diyelim, bu son 2 GTA'dan biri ömrüm boyunca göreceğim. Olaylı ve tartışmalı bir gün yaşadık ve iyisiyle kötüsüyle detaylara bakacağız şimdi. Abi ben mi ne yaptım? Tabii ki bekleyeceğim abi, ilk dakika gidip GTA alacak halim yok yani. Fiyatı beklediğimiz gibi 80'den kapı açtı. Bu durum aslında biraz düşündürücü. Farkındayım, GTA açısından bakınca köpeğin olsun lan diyoruz. Hiç sıkıntı değil, binlerce saat eğleneceğimiz oyuna bu para gayet doğal, evet. Ama genel oyun sektörüne bakınca durum biraz sıkıntı. Ama özellikle Sony bir sonraki büyük oyunu Intergalactic'i 80'den çıkartacak. Bakın görün. Belki de hiç cesaret edemezler. Bir anomali olarak kalır kenarda GTA 6. Hayatımıza devam ederiz. Bakıp göreceğiz artık. Ama esas tartışma konusu Deluxe paketin sundukları. Fiyatı makul. Arada sadece $20 var. Fakat bu paket biraz oyundan kırpma olarak nitelendirilebilir. Evet, oyundan içerik çalıyor aslında Deluxe. Sen GTA'sın, mükemmelsin. Tüm dünya seni bekliyor, eyvallah. Ama gerçekleri de konuşmak lazım. Eminim benim gibi çoğunuz bir saniye düşünmeden Deluxe alacak ama sen ne yaptın Rockstar? Bakın, kozmetik okey. Araç tamam, sonuçta oyunda tonla araç olacak. Bir süre sonra o arzumuzu kamçılar, diğer araçlarla idare ederiz. Fakat mağazalar, silahlar ya da görevler, sonradan gelecek olan DLC'lerin Deluxe'e dahil olmasına alışığız. Bu normal bir strateji, tüm oyun firmaları bunu benimsedi. Ama eğer bu oyunu standart aldıysan oyun çıktığında bazı içeriklerden mahrum kalacaksın. Rockstar'ın sayfasında en masumane olanlarla başlıyor zaten gösteri. Tamam, başka araçlar da var Deluxe'e özel, fakat ben bu çıtayı görünce tamam ya dedim, al paramı artık, sus. Bayıldım detaylarına. Zaten grafikler, sanat tasarımı falan, her şey inanılmaz oyunun. Ve o atmosfere cuk oturacak harika araçlar tasarlamışlar. Ve bu araçları farlarından jantlarına çıkartmalara kadar, en ufak ayrıntıya kadar özelleştirebileceğiz. Bunun gibi Safe House özel olarak verilen motosiklet ve kayağımız, teknemiz ve 67 model bir Vapid'imiz de var. Bahsedeceğimiz çok şey olduğundan bu araçların üstünde çok konuşmayacağım. Sıkıntı bunların dışında kalanlar. Oyunda Stock 305 adında bir giyim mağazası olacak. Ve bu sadece Deluxe alanlara özel. Baştan söyleyeyim, kafalar karışmasın. Bu oyun GTA arkadaşlar. Tabii ki onlarca giyim mağazası, yüzlerce kıyafet ve stilinizi değiştirmek için seçenek barındıracak oyun. Fakat bu mağazada bulunan kıyafetler sadece Deluxe satın alanlara özel olacak. Kapıdaki güvenlik sana dur diyecek. Fakirsin madem, başka kapıya. Arkadaşın içeride alışveriş yaparken sen kapıda beklemek zorunda kalacaksın. İşin şakası tabii, satıcıyla konuştuğumuzda büyük ihtimalle satış yapamadığını falan söyleyecek bize. Ama yine de üzücü lan. Mağaza var önünde, giriyorsun içeri ama Deluxe satın almadığından ürünlere erişemiyorsun. Aynısı Sara'nın kuaför salonu ve elektrik bank dövme dükkanında da mevcut. Arkadaşının saç stilini mi beğendin? Onun gibi mi görünmek istiyorsun? O zaman Deluxe alacaksın. Veya kız arkadaşını etkilemek için daha özel, kimsede olmayan bir dövme mi istiyorsun? Yapıştır Deluxe'ü, en seçkin dövme sanatçılarımızın tasarladığı dövmeler senin de vücudunu süslesin. Bunu yapacağız arkadaşlar, çünkü çok iyi duruyorlar. Hele para göz damarları kabardıysa standart dövmeler bunların yanında basit kalacak. Ve seve seve çıkışta Deluxe almayan bile yükseltecek oyunu. Evet, bu arada sonradan da yükseltmeniz mümkün. Eğer standart almayı planlıyorsanız o konuda endişeniz olmasın. İstediğiniz an Deluxe pakete yükseltebilirsiniz oyunu. Şimdi biraz vites arttıracağız. Pakette 2 adet özel mod shop olacak. Peki klasik araçların vanilla yani saf hallerini modifiye edip dizayn edebileceğimiz, diğeri de offroad araçlarını seven, timsahlarla dans etmeyi meraklı insanlar için olan shoplar bunlar. Offroad için olan dükkan çok göze batmaz. Sonuçta başka modifiye dükkanları da var. Ama klasik araçlar üzerinde sadece bu dükkanda oynama yapabileceksek, o zaman standart paket alan oyuncular biraz olay çıkartabilir. Arkadaşınla Cadillac'ları çekmişsin, beraber takılıyorsunuz. Kafayı bir çeviriyorsun, adam koltukları ceylan derisi yapmış, jantlar cayır cayır parlıyor. Vallahi bu Rockstar işini biliyor ya. Neyi nasıl satacaklarından o kadar eminler ki adamlar. Alıyorsun arkadaş. Kimse bu devasa oyunun en ufak kırıntısından mahrum kalmak istemez çünkü. Sonuçta büyük garajlar alıp bu koleksiyonları yapacağız. Eksik parça olsun kim ister? Bitti mi? Tabii ki hayır. Tommy Vercetti'nin o ikonik revolver'ı hatırlamayan yoktur. O da tabii ki Deluxe pakete dahil. Hatta bununla da yetinmeyip Lucia ve Jason için farklı varyasyonları da var. Kendimize göre özelleştirip üstüne ismimizi bile yazacağız bu silahların. Bir çift silah daha var ve bu silahları zaten trailer'dan hatırlayacaksınız. Jason'ın Colt, Lucia'nın da Glock versiyonu olan bu silahlar harika görünüyor. Ve bu silahlara da sahip olacağız. GTA'da silahların önemini anlatmaya gerek yok sanırım. Siz anladınız olayı. Ama en can alıcı noktalar sitenin sonunda saklanıyor. 2 farklı görev bunlar. Peki oyundaki birçok çeteden biri olan Yanging çetesine baskın düzenleyip onların değerli materyallerine el koymak. Diğeri de oyunda nadir bulunan ve proje halindeki klasik araçları özel bir tamirciye getirip elden geçirmek. Ve bu araçlar da tabii ki sadece $100'a basanların sahip olacağı özelliklerden. Hani her şey okey ama görev kısmını bile pakete dahil etmeleri biraz tat kaçırıyor, evet. Dürüst olmam lazım. Zaten Deluxe alacaktım. Kaç lira olduğu umurumda bile değildi. Ama kişisel olarak bakamam bu duruma. Neden standart alan o çeteyle veya bu rahatsız edici tamirciyle iletişime geçip görevlerini yapamıyor? Oyuna hali hazırda dahil olan içeriklerden kırpma muhabbeti üzücü. Ne kadar tüm dünya nefes tutup bu oyunu beklese de açgözlülüğünün kurbanı oluyoruz biraz Rockstar'ın. Resmen seve seve bu Deluxe paketi alacaksın. Bu oyunu yıllarca oynayacağından er geç seni kandıracağım diyor. Yapacak da arkadaşlar. Direnip standart paket alan vardır içinizde. Fakat ya single player oynarken ya da online'a geçtiğinde bu pakete de sahip olmak isteyeceksin. Arkadaşının cayır cayır yaptığı aracı veya birinde Versace
bahsettiğiniz revolver'ı gördüğünde bende neden yok lan bu diyeceksin. TT kısmına gelince bunu online'a taşıyacaklarını sanmıyorum. Çünkü oradaki parçalar daha pahalı ve efektif olursa resmen pay to win muhabbetine bile kapı açar bu. Fakat firmanın bunu isteyeceğini sanmıyorum ben. En kötü fiyatlara denge getirirler ve insanlar oraya odaklanan oyunculardan geri kalmayacağı için rahatsız olmazlar. Ama Rockstar gönlünüzü almaya da çalışıyor. O konuda hakkını yiyemem. Ön sipariş verenlere ufak tefek güzel sürprizler de bekliyor. Vice City'nin o retro havası buram buram kokuyor bu içeriklerde. Ocean View Otel'in önünde duran o 55 model Stainer'ı hatırlarsınız. Al diyor Rockstar, buna bin, sesini kes de lükse fazla laf etme. Yetmedi mi biraz da sana saç stil ve kıyafet vereyim Vice City'den, konuyu kapatalım. Ama benim en hoşuma giden silah skinleri oldu bu konuda. Yine Tommy'ye bir gönderme var burada. Eğer ön siparişli oyunu aldıysan istediğin silahı onun gömleğinin deseninde kullanabileceksin. Bu tarz göndermeleri ve saygı duruşlarını seviyorum oyunlarda. En kötü birkaç silahı da böyle tasarlar koyarız kenara kesin. Paket içeriklerini bitirdik. Biraz da diğer detaylardan konuşmak lazım şimdi. Paketlerde ufak bir detay gözümden kaçmadı. Araçlarda Weapon Locker olduğunu görmüşsünüzdür belki. İnsanlar da soruyor, acaba GTA 5'teki gibi götümüzde taşımayacağız mı acaba silahları? Evet, RDR değil bu. O kadar gerçekçi olmasını beklemiyor çoğunuz belki. Fakat bu oyunda belki Rockstar o yola girmiş olabilir. Belli silahlarla çatışmaya gider, gerektiğinde gidip araçtan değiştirebiliriz belki de. Bu ihtimali doğurdu resmen araçtaki ayrıntılar. Oyunun ön siparişi beklerken sitelerde dolaşıyordum ve PlayStation sayfasında bir ayrıntı dikkatimi çekti. Oyunun single player olacağı vurgulanıyor. Bu demek oluyor ki online kısım yine ayrı olarak entegre edilecek oyuna ve önceki gibi ayrıca satılması da gündeme gelebilir. Bu da oyunu pahalı bulan fakat online kısmından geri kalmak istemeyen oyuncuları da dahil edebilir ekosisteme. Çünkü yine daha ucuza satılacağı garanti. 5M'i falan da bünyeye kattığından korkunç bir rakamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bilgisayarı kaldıran herkes büyük ihtimalle direkt GTA 5'i bırakıp 6'ya geçecek öyle bir durumda. Zaten sonradan 5M'i bünyeye katmaktaki amacı da paranın kendi kasasına akmasını istemesi Rockstar'ın. Adamlar tüm kozları oynuyor. Oyunu dibine kadar sömürecekler. Oyunun Collector's Edition'ı henüz açıklanmadı. Fakat RDR'de olduğu gibi oyunu dahil etmeyecekler bile ona. Bakın görün. Ne kadar oyuna bayılsak da parayı da fazlasıyla sevdiklerini biliyoruz. Tüm dünya GTA oynasın, herkes bizi zengin etsin istiyorlar. Buna kavuşacaklar da. Abi adamlar fiziki satışta bile CD koymayacak kutuya. Evet, GTA 6'yı dijital değil kutulu almak istiyorsan eline sadece kutu ve bir adet kod geçecek. Lan nerede o zaman bunun kutulu versiyonu? Oynayıp ikinci el satmana bile müsaade etmiyor yani Rockstar. Oynamak isteyen bana verecek diyor parayı. Başka bir açıklaması yok bunun. Hani güzelleme yapıp CD'ye sığmıyor demek isterdim oyun. Ama yok arkadaşlar, en kötü ilk chapter'ı koyarsın CD'ye. Kalan download ile falan çözersin. Ama bu hamle direkt ikinci el satışı engellemek için yapılmış. Neyse, iyisiyle kötüsüyle GTA'yı da kütüphaneye ekleyip gün saymaya başladık. Bu saatten sonra geri dönüşü yok bunun. Yaklaşık 5 ay sonra oyun dünyasını tamamen değiştiren oyunu oynayabileceğiz. Normalde oyunlara bu kadar hype yapan bir insan değilim. Ama arkadaşlar bu oyun gerçekten yeni bir çağ başlatacak. Ne kadar sinir bozsalar da, paranın köpeği olsalar da Rockstar gerçekten star arkadaşlar. Bu tartışmasız. Ve biz o starın gösterisini ağzımız açık izleyeceğiz. Bu arada PlayStation 5 Pro için özel olarak güçlendirme olduğu resmileşti arkadaşlar. Yani güncel olarak GTA'yı en iyi performansla oynayabileceğiniz cihaz bu. Ufak da bir bilgi vereyim. PlayStation'dan alacak olursanız direkt paranızı alacak. Fakat oyunu Xbox'tan alacak olursan paranız son 10 gün kala çekecek. Ona göre ayarlarsınız artık cüzdanları. Şimdilik bu kadar. Daha detaylı bir analiz veya başka konularda video istiyorsanız da Yeşillendir'in elinden geleni yapmaya çalışırım. Video hoşuna gittiyse beğenir, kanala hala abone değilsen de aramıza katılarak beni mutlu edebilirsin. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın.